Merhaba, hiç farklı seçimler yapsaydım nasıl bir hayatım olurdu diye düşündünüz mü? Eminim düşünmüşsünüzdür. Çünkü hepimizin hayatında keşkeler, pişmanlıklar var. Aslında bu videoda inceleyeceğim kitap bir pişmanlıklar kitabı diyebiliriz. Pişman olan bir insanın Nora Seed'in kitabı. Gece Yarısı Kütüphanesi İngiliz yazar Matt Haig'in kaleme aldığı 42 dile çevrilen uluslararası çok satanlar arasına giren 2020 yılında çıkan bir kitap. Kitap 282 sayfa. Aslında böyle herkesin alıp okuduğu, popüler kültürün bir ürünü olduğu belli olan kitapları okumak istemiyorum. Benim okumalarım daha çok merak ettiğim konularla ilgili oluyor. Her bir kitap bir sorunun cevabını vermek için yola çıkıyor ama o kitap başka sorular da gibi oluyor. Bir sorunun cevabını ararken başka bir soru çıkıyor karşımıza. Benim okumalarımda kitap kitabı çağırıyor. Ama bu okumada biraz merakımın kurbanı oldum desem yeridir. Kitaba gelecek olursak Gece Yarısı Kütüphanesi yaşamın değeri, insanların pişmanlıkları ve anlam arayışı üzerine kurulu bir kitap. En önemli sorusu girişte de size sorduğum farklı seçimler yapsaydım nasıl bir hayatım olurdu sorusu kitabın merkezinde. Roman Nora'nın yaşadığı ağır pişmanlıklar ve intihara sürüklenmesiyle başlıyor. Hayattan arınmayı düşündüğü noktada, yani intihara teşebbüs ettiği sırada kendini Gece Yarısı Kütüphanesi diye bir yerde buluyor. Bu kütüphane ölümle yaşam arasında bir ara dünya. Araf desek yeridir. Bu kütüphanede sayısız kitap var ve her bir kitabın içeriği kendi hayatının paralel yaşamlarını anlatıyor. Bir de en kalın olan Pişmanlıklar kitabı var. Kalın olmasının sonucu olarak intihar ediyor zaten. Hayatta ne kadar pişman olursak hayat da bize o kadar zor gelir. Kütüphanedeki her bir kitap Nora'nın seçmiş olabileceği farklı bir hayatı temsil ediyor. Baş kütüphaneci Bayan Elm ise ona bu yeni dünyaya rehberlik ediyor. Nora'nın kendi kitabını deneyimleyerek bir nevi kendi ait seçimini yapma olanağı bulması hikayenin ana kurgusunu oluşturur. Bir çeşit bilim kurgu romanı da diyebiliriz. Nora Seed romanın başında hayatı sevmeyen, yaşamak istemeyen, yalnız ve depresyonda olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hayatta yaptığı, daha doğrusu yapmadığı seçimlerden dolayı pişmanlık yaşıyor. Yeteneklerini bildiği halde kullanmamıştır. Bu kütüphane onun yapmadıklarını yapsaydı nasıl bir sonuçlarla karşılaşacağının bir göstergesi olmuştur. Deneyimlemek istediği bütün hayatları deneyimler. Bu evrende, yani kütüphanede Nora sayısız hayata sahip olma imkanı bulur. Olimpik bir yüzücü, başarılı bir rock yıldızı, kutuplarda çalışan bir bilim insanı, bir anne, başarılı bir eş gibi pek çok alternatif deneyimler, fakat her bir yaşam onu içsel olarak rahatlatmaz. Hep bir tatminsizlik vardır. Nora, dışarıdan ideal görünen hayatların bile getirdiği yeni sorumluluklar ve boşluklar olduğunu fark eder. Her bir hayatın mükemmel olmadığı ve mutsuz olduğu anlar olur ve yavaş yavaş pişmanlıklarının yersiz olduğunu anlar. Nora'nın tüm hayatları deneyimlemesi, hayatın sadece doğru veya yanlış tercihlerle tanımlanamayacağını, önemli olanın bu tercihlerden elde edilen kişisel anlam olduğunu fark eder. Kitap boyunca Nora'nın kendi gerçek benliğiyle yüzleştiği birçok dönüm noktası vardır. Örneğin Nora, başarılı bir rock yıldızı olduğu sahnede büyük kalabalıkların sevgisini kazanırken tatmin edici bir içsel tatminin olmadığını anlıyor. Bu yaşam ona mutluluğun dış dünyadan gelen beğenilerde olmadığını, gerçek mutluluğun bireysel dengeyle ilgili olduğunu öğretiyor. Başka bir hayatta huzurlu ve doğayla iç içe yaşayan bir kadın. Bu sade yaşamında huzur, Nora'ya sadeliği ve minimalizmin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Roman bazen en basit seçimlerinizde bile mutluluğun olabileceğinin mesajını veriyor. Bir başka hayatında kardeşiyle ve anne babasıyla arasını iyi tutmasını, sevgi bağına sımsıkı sarılması gerektiğini anlıyor. Sonuç olarak Gece Yarısı Kütüphanesi insan yaşamını tüm alternatifleriyle düşünme ve yaşama bakış açısını değiştirme sürecini ele alıyor. Yaşama bakış açısını değiştirmek. Çok önemli bir nokta. Her kitapta bu kitap bana ne kattı diye kendime soruyorum.
ve çoğunlukla kitabın bana kattıklarını size anlatıyorum. Bu kitapta da anlatılmak istenenin yaşadığımız hayatın sorumluluklarını alarak hayatımız mükemmel olmasa bile geçmişi düşünerek keşkelerle değil, anın değerini bilerek yaşamın kıymetini bilmemiz gerektiğini ve pişmanlıklarla yüzleşmenin insanı özgürleştirdiği bize anlatılmak isteniyor. Biraz uzun bir cümle oldu. Yazar, mutluluğun ve huzurun sadece tek bir seçim ya da hayatla mümkün olmadığını, farklı yollardan gelen bir işten tatmin olduğunu hatırlatıyor. Son olarak kitabın sade ve akıcı bir anlatımı var. Ama edebi yönden zayıf bir kitap. Diyaloglar çok sıradan, saçma diyebileceğimiz yerler de var. Klasikleri okuyan, o dile alışık olan bir insanın bu kitaptan tat alamaz. Konusunu güzel bulmakla beraber eksik noktalara da değinmek istedim. Genel olarak gençlere tavsiye edebileceğim bir kitap Gece Yarısı Kütüphanesi. Sizler de kitabı okuduysanız ya da okuyacaksanız yorumlarda görüşlerinizi belirtin ve videoyu beğenmeyi unutmayın.